Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda sizlerle birlikte tığ işi robadan başlamalı bebek yelek modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bunun için gerekli malzemelerim böyle fıstık yeşili renginde bir ip kullandım. İpim bebe yünü, 100 gram ağırlığında, 360 metre uzunluğunda bir bebek yünü kullandım. Tığ olarak ise 0 numara 2.1 mm bir tığ kullandım. Tığlarınızı biraz kalın tercih edin şu baş kısmını. Yine ipinizin inceliğine göre bakabilirsiniz. Eğer çok sıkı örüyorsanız bu şekilde tercih edebilirsiniz. Çünkü örgümüz biraz yumuşak olması için. Şimdi bu şekilde zincirlerimi çektim ben. Toplamda 74 tane zincir çektim. Zincirimiz fazla gelirse bunu sonrasında kesebiliriz. Onu da sizlere gösteririm eğer fazla kalırsa. Şimdi bu zincirimizin uzunluğunu ölçelim. Şöyle 34 santim uzunluğunda zincir çekmişim. Şimdi modelimizi zincirimizin üzerine kuralım. Fazla kalan zincirimizi kesebiliriz. Tığıma ipimi bir kez doladım. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Zincirimizi çekerken biraz yumuşak çekelim. Çok sıkı bir zincir çekmeyelim ilk başta. Tığıma ipimi dolayarak her bir zincirime bir tane ikili trabzan batıyorum. Sıradaki zincirime battım. İkili trabzanımı yaptım. Her bir zincire bir tane ikili trabzan yapalım. Böyle toplam 11 tane ikili trabzan yapacağız. Sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir kez doluyorum ve sıradaki trabzanıma diyorum zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Her bir zincire bir tane batarak böyle ikili trabzanlar yapıyoruz yine. Toplamda 13 tane ikili trabzan yapalım. Bakın şu an 4 tane yaptık. Bunu 13'e tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane yaptık. Burası bizim kol kısmı, kol ayrımı. Burası ön kısmıydı. Şimdi yeleğimizin arka kısmının trabzanlarını yapacağız. 2 zincir çekelim. Burası 2 zincir bizim ayrım yerimiz. Sıradaki trabzanın zincirin tepesine batalım. Trabzan diyorum, lütfen kusuruma bakmayın. Böyle zincirlerimizi her birine bir tane ikili trabzan batarak ilerleyelim. Arka kısmına ise 18 tane bu şekilde ikili trabzan yapalım. Evet, yeleğimizin arka kısmının trabzanlarını da tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 trabzan yapmış olduk. Şimdi diğer kol kısmını yapacağız. 2 zincirle ayrım kısmımızı belli ediyoruz. Sıradaki zincirime batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve diğer kolumuzun trabzanlarına geçtik. Yine buraya da aynı şekilde 13 tane ikili trabzanla dolduralım. Her bir zincire bir trabzan yaparak ilerleyelim. Bu kol
kısmının da bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trabzanını yaptık. Şimdi 2 zincirle ayrım yerimizi belirliyoruz. Sıradaki zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Diğer ön kısmın trabzanlarını yapmaya başladık. Buraya da 11 tane ikili trabzanımızı yerleştirelim. Evet, bu ön kısmına da 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ikili trabzanımı yerleştirdim. Bakın şu kadar uzunlukta bir zincirim kaldı. Bunu şöyle keselim. Bakın herhangi bir yerinden kestim. Örgüme yakın. Şu şekilde çekerek bakın zincirimizi yok etmiş olduk. Sizler de zincirinizi biraz fazla uzun çekebilirsiniz. Bu şekilde kesebilirsiniz. Şimdi modelimizi yerleştirmiş olduk. Bu şekilde. Evet, roba kısmının ayrım yerlerini belirlemiş olduk. Bu ön kısmında 11 tane ikili trabzan, kol kısmında 13 ikili trabzan, arka kısımda 18 tane ikili trabzan, kol kısmında 13 tane ikili trabzan, yine ön kısımda 11 tane ikili trabzanımızı yerleştirmiş olduk. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçtik. Örgümüzü çevirdik. Bu 3 zincir bizim ilk trabzanımız olacak. Bu yüzden ikincinin tepesine batarak başlıyoruz. Her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan batıyoruz. Bu şekilde ayrım yerine kadar gelelim. Evet, bakın bu şekilde 2 zincirli köşeme kadar geldim. Burada en son trabzanın tepesine de battıktan sonra bakın 2 zincirli köşeme girerek ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum. Bakın 2 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine aynı kutucuğa, yuvaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Aralarında 2 zincir olan bakın böyle 4 tane ikili trabzan yaptım. 2 2 ayırdım onları. Buradaki ön kısımdaki trabzan sayım 11 iken 13'e çıktı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13'e çıktı. Şimdi bu iki trabzan da bu tarafa kol kısmına giriyor. Şimdi burada da her bir trabzanın tepesine bir kez batarak diğer ayrım yerine kadar gidelim. Trabzan tepelerinin her birinin tepesine bir kez batarak ikili trabzanları yapalım. Yine aynı şekilde bakın buraya kadar geldim. Burada yine aynı işlemi yapıyorum. Buraya yuvanın içine girdim, köşeye 2 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çekip aynı köşeye tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buralar bizim roba kısmının arttırma yerleri olacak. Sonrasında trabzan tepesine batarak ilerliyorum. Her bir trabzanın tepesine bir kez batarak gidiyorum. Bu arttırma kısmına gelince yine aynı işlemi yapacağız. Bu köşenin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı köşeye 2 tane ikili trabzan yapacağız. Trabzan tepelerine batarak bu köşemize geleceğiz. Bu köşemize de aynı işlemi yapalım. Evet, ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi 3. sırama geçiyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu zincir sayısını elinizin sıkılığına göre 3 ya da 2 çekebilirsiniz. Örgümü çevirdim. Yine bu zincir benim ilk trabzanım. İkinci trabzanın tepesine batarak başlıyorum. Her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan batarak yine
ayrım yerine kadar, köşemize kadar gidelim. Evet, bakın trabzanlarımı yaptım. Köşe kısmına geldim. Bu 2 zincirli köşeme battım. İkili trabzan yaptım. Bu sırayı örerken bir tane ikili trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz. Köşemize yine bir tane ikili trabzan yaparak tamamlıyoruz ve trabzan tepesine geçiyoruz. Bir alt sırada 2 tane ikili trabzan yapıp 2 zincir çekip tekrar 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu sıramızda bir tane ikili trabzan yapıp 2 zincir, bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki yuvanın içine trabzanların tepelerine batarak yine bu köşemize kadar gelelim. Evet, trabzanlarımı bakın böyle yaparak geldim. Buradaki köşe kısmına geldim. Yine buraya köşemize, yuvaya bir tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve trabzan tepelerine batarak ilerliyoruz. Bu sıralarımızda da köşelerimize bu işlemi yapıyoruz. Yine bu iki köşe içinde aynı işlemi yapalım. Bu üçüncü sırayı da tamamlayalım. Evet, üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Bakın robamızın görünüşü bu şekilde olacak. Sıralarımız ilerledikçe tabi büyüyerek ilerleyecek o da. Şimdi dördüncü sıramıza geçeceğiz. Dördüncü sıramıza geçtiğimizde yine 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçeceğiz. Her bir trabzanın tepesine bir kez batarak geleceğiz. Buraya geldiğimizde bakın bir önceki sırada birer trabzan yapmıştık. Bu sıramızda ise 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bütün köşelere aynı işlemi yapacağız. Dördüncü sıramızda. 5. sıramıza geçtiğimizde ise burada yaptığımız işlemi yapacağız. Yani bir kutucuğun içine 4 tane ikili trabzan batarken bir üst sırada 2 tane batacağız. Aralarında 2 zincir olan. Böyle ilerleyeceğiz. Yani bir bu sırayı tekrar edeceğiz. Evet, diğer sıralarımızda aynı bu şekilde ilerleyeceği için tamamını anlatmayacağım. Çünkü aynı şeylerin tekrarını etmiş olacağız. Bir sıra da bu şekilde örerken bir diğer sırada bu şekilde arttırma yapacağız. Bu iki sıranın arttırmalarını birbirini böyle tekrar ederek ilerleyeceğiz. Bu şekilde robamızı tamamlayalım. Evet, yeleğimin roba kısmını tamamladım. Kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra boyunca örmüş oldum. Bu 10 sıra boyunca her taraftaki trabzanlarım artarak ilerledi. Ön tarafta 25 tane ikili trabzanım var. Yine aynı şekilde bu önde de 25 ikili trabzanım var. Şöyle sizlere açıp göstereyim. Önlerimizde 25'er ikili trabzan. Kol kısmında 41 tane ikili trabzan. Arka kısmında 46 tane ikili trabzana ulaştık. Yine bu kol kısmında 41 tane ikili trabzana, bu ön kısmında 25 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Elimizdeki trabzan sayısı şimdi bu şekilde. Önler 25, kollar 41, arka 46. Şöyle robamızı sıralarını tamamladık. Artmalarını bitirdik. Şimdi sizlere robanın ölçüsünü vermek istiyorum. Şu kısmından ölçeceğim. Bakın bu şekilde 12 santim örmüş olduk. Şu kısmından ölçtük. Roba yüksekliği 12 santim. Bu roba yüksekliğini yeni doğan bir bebek için yapmak istiyorsanız 9 santim, 3-6 aylık bebekler için 10 santim, 6, 9, 12 aylık bebekler için 11, 12, 13 santim yapabilirsiniz. Şimdi buradan sonra artık kollarını ayıracağız ve beden kısmını örmeye geçeceğiz yeleğimizin. Bunun için şu an yeleğimin ön kısmındayım. 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bakın zincirim ilk trabzan, ikinciye battım. Böyle her bir trabzanın tepesine bir tane batarak ilerleyelim. 2 zincirli ayrım yerine
kadar gelelim. Evet, şimdi buraya kadar geldim. Bakın, trabzanlarımın her birinin tepesine bir kez battım. Şimdi şu iki zincirli köşemize girerek bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine bu zincirlerimizi gevşek çekelim. Çok sıkı çekmeyelim. Eğer eliniz çok sıkı ise 4 zincir de yapabilirsiniz. Sonrasında bakın, şurayı, kol kısmını atlıyorum. Arka kısmının ayırdığım köşeye tığıma ipimi dolayarak bakın köşenin içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sonrasında her bir trabzana bir kez batarak yeleğimizin arka kısmını yapıyoruz. Arkadaki trabzanlarını yapıyoruz. Her bir trabzanın tepesine bir kez batarak ilerleyelim. Şöyle kol kısmını bakın bu şekilde ayırmış olduk. Şimdi yine diğer köşemize kadar gelelim. Evet, yine kol ayrım yerine kadar geldik köşeye. Arka kısmının trabzanlarını yaptım. Buraya, köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın koldaki yapmış olduğum bu trabzanlarımı atlayarak bu kolla önü birleştiren şu kutucuğa, köşeye girerek ikili trabzan yaptım bakın iç kısmına. Sonrasında trabzan tepelerine batarak ön kısmını tamamlıyorum. Sıranın sonuna kadar ikili trabzan olarak gidelim. Evet, bakın bu şekilde kol ayrım kısımlarını yapmış olduk. Şimdi model kısmına geçeceğiz. Buraya ben 3 zincir çekmiştim. Onu 2'ye indirdim. Örgünün şu an arka yüzündeyim. 2 zincirimi çektim. Arka yüzünden sıra sonuna kadar her bir trabzanın tepesine böyle bakın batıyorum. Bir kere de örüyorum. Sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Modelimize bir sıra sık iğne yaparak başlayacağız. Tığıma ipimi dolamadan batıyorum. Bir kere de çekiyorum. Batıyorum. Bir kere de çekiyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Bu 3 zincirli kısımlara 3 tane sık iğne yapalım. Aynı şekilde bu 3 zincire de 3 tane sık iğne yaparak geçelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Şu koltuk altı kesimlerine de bakın. 3 zincirli kısma 3'er tane sık iğne battım. Şimdi modelimi kuracağım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Yani yeleğimin ön tarafındayım. 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi dolayarak bu benim ilk trabzanım. Yanındaki ikinci sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yaptım. Bu ikisi kenar trabzanlarım olacak. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Bir sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma ipimi bir doluyorum. Burada atlamış olduğum bir tane sık iğnem vardı. Ona şöyle geriden tepesine tığımı batırarak ikili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakinin tepesine ikili trabzan, bir sonrakine ikili trabzan, arka arkaya 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma ipimi bir kez doladım. Burada bir sık iğne tepesi atlamıştık. Ona şöyle bakın geriden tepesine batarak ipimi uzatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle çapraz bir ikili trabzan yapmış oluyorum. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Bir sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan, yanındakine ikili trabzan. Böyle 2 tane ikili trabzanım oldu. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Atlamış olduğum şurada bir sık iğnem var. Onun tepesine şöyle geriden batarak bakın tığımla şöyle arkadan batıyorum. İkili trabzan yapıyorum.
çapraz bir ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Bir sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakinin tepesine ikili trabzan, bir sonrakine ikili trabzan. Tığıma ipimi doluyorum. Atlamış olduğum bir tane sık iğnem vardı. Şöyle tığımı getirip arkadan onun tepesine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. İlmeklerimizi uzun çekelim. Şu yapmış olduğumuz çapraz trabzanımız biraz uzun olması gerekiyor. Bu şekilde aralarda hiç zincir falan çekmeden böyle modelimizi sıra sonuna kadar götürelim. Evet, böyle modellerimi yerleştirerek geldim. Sıranın başında bakın 2 trabzan yapmıştık. Kenar trabzanı yine burada da yine sıranın başına bakın 2 tane trabzanımız var. Modelimi yaptım. Sonrasında 2 trabzanımın da tepelerine batarak kenar trabzanımı yaptım. Burada benim modelim tam denk geldi. Eğer sizin modeliniz tam denk gelmezse aralarda şurada bir trabzan değil 2 trabzan atlayabilirsiniz ya da burada yapmış olduğunuz ilk trabzanı şu modeli yapabilirsiniz. Yani denk getirmeye çalışabilirsiniz. Burada benim tam denk geldi. Şimdi buradan sonra böyle 2 zincir çekerek geriye dönüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde bu benim ilk sık iğnem olacak. Bakın şuradaki trabzanın tepesine ben bir sonrakine batarak böyle batıyorum ve sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne batıyoruz. Bakın böyle. Böyle sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi tekrardan modeli kurarken ki ikinci sıramıza geçiyoruz. İlk sırada sık iğne yapmıştık. Sonra bu çapraz trabzanlı kısmı yapmıştık. Bu çapraz trabzanlı kısım bizim örgümüzün ön yüzüne denk gelecek. Buna dikkat edelim. Şimdi sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar yeleğimin ön yüzüne geldim. 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi bir kez dolayarak bu benim ilk trabzanım. Sıradaki ikinci sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. Bunlar benim kenar trabzanlarım. Tığıma ipimi bir kez doladım. Bir sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan, bir sonrakine ikili trabzan. Yan yana 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi bir kez dolayarak bu arada atlamış olduğum sık iğnenin tepesine şöyle tığımla arkadan battım. İlmeklerimi böyle biraz çektiriyorum ve ikili trabzan yaptım. Bu çapraz trabzanımızı biraz gevşek yapalım. İlmeklerimizi çekerek yapalım. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Bir sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan, bir sonrakine ikili trabzan, 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi bir kez doladım. Atlamış olduğum sık iğnenin tepesine böyle arkadan batarak ilmeklerimi çektim. İkili trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi doluyorum. Bir sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan, bir sonrakine ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma ipimi doladım. Burada atlamış olduğum sık iğnenin tepesine şöyle arkadan batarak ilmeklerimi uzunca çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın modelim bu şekilde. Görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde yapmış olduğumuz bebeğin ya da çocuğun boyuna göre bu yeleğimizin etek kısmını istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. 2 sıranın tekrar şeklinde ilerleyeceğiz. Bir sık iğne, bir bu ikili trabzan modelimiz, bir sık iğne, bu ikili trabzan modelimiz şeklinde 2 sırayı tekrar ederek ilerleyelim. İstediğimiz uzunluğa gelince yeleğimizin örgüsünü bitirelim.
Evet, yeleğimin model kısmını tamamladım. Şöyle kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra bu şekilde ilerledim. Bu uzunluk bana yeterli geldiği için burada bıraktım. Sizler daha da hani uzatabilirsiniz bir iki sıra ya da eksik de yapabilirsiniz. Şimdi buradan sonra en son bakın modelimi yapmıştım. En son modelimi yaptıktan sonra tığıma ipimi dolayarak bakın sırayı tamamladım. 3 zincir çektim. Böyle yan tarafını çeviriyorum yeleğimin. Şu ön tarafına buraya ikili trabzan yaparak ilerleyeceğim. 3 zincir çektim. Bakın sıra başındaki ikili trabzanın içine girerek ikili trabzan yaptım. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Böyle sonrasında burada bir sık iğnem var. Onun içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Kenardaki ikili trabzanın içine 2 tane ikili trabzan. Burada sık iğnenin tepesine batıyorum. İkili trabzan. İkili trabzan boşluğuna 2 tane ikili trabzan. Sık iğnenin olduğu yere bir tane. Bakın böyle etrafına ikili trabzan olarak şu kısma kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. 2 zincirimi çektim. Buradan ipimi kesiyorum. Eğer düğme yeri açacaksanız, ben bu yeleğimde düğme kullanmadım. Bir sıra sık iğne yapıp sık iğne yaparken 3 zincir çekip şurada bir trabzan boşluğu atlayıp diğerine batarak böyle düğme yeri açabilirsiniz. Zaten şu aralardan da düğmeler geçecektir eğer unutursanız da. Ben bu yeleğimde bağcık kullandım. O yüzden düğme yeri yapmadım. Şimdi diğer ön tarafı da yine aynı şekilde yapacağız. Bakın şöyle şu taraftan başlayalım. Burada sadece trabzan boşlukları var bakın. Roba kısmında. Onların içlerine ikişer ikili trabzan doldurarak ilerledim. Şu modelli kısmında sık iğne sırası da olduğu için burada sık iğnenin tepesine de bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi şöyle tekrardan ipimizi alalım. Buradan ikili trabzanın tam şuraya başlangıç yerine tepesine batalım. 3 zincirimi çektim ve trabzan boşluğuna battım. 1, yine trabzan boşluğuna 2. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar böyle ikili trabzan batarak ilerleyelim. Dediğim gibi roba kısmında her trabzan boşluğuna ikişerli ikili trabzanlar batalım. Modelli kısmında trabzan boşluğuna 2, bir tane sık iğnenin tepesine, trabzan boşluğuna 2 tane ikili trabzan yaparak uç kısma kadar gelelim. Evet, bakın böyle iki ön tarafı da aynı şekilde ikili trabzan olarak tamamladım. Sizler dilerseniz bu ikili trabzanlardan sonra bir sırada sık iğne ya da çakma trabzan ya da tekrar bir sıra ikili trabzan da yapabilirsiniz. Ben böyle teker sıra yaptım. Şimdi diğeri ön tarafı da ikili trabzanlarını tamamladım. Tamamladıktan sonra bakın burada ipimi koparmadan 1, 2, 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Yani şu kısmına, yeleğimizin alt kısmına, buraya şu baştaki ikili trabzanın tepesine, yani içine 2 tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzan tepesine böyle trabzan tepelerine ikili trabzan yaparak ilerleyelim. Bakın artık modelimizi yapmıyoruz. Trabzan tepelerine ikili trabzan batıyoruz sadece. Böyle sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, yeleğimin bakın etek ucunu ikili trabzan olarak sıranın sonuna kadar tamamladım.
Şöyle. Şimdi buradan sonra ben lastik örgü uyguladım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Bu benim ilk trabzanım. 3 zincir. İkincinin şöyle bakın önden beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın ise bakın tepesine değil tığımı arkaya geçirip böyle arkadan beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın önden olanlar öne, arkadan olanlar arkaya doğru çıkık olacaklar. Şimdi bakın sıradakinin önden beline dolanarak ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın tığımı arkaya atarak böyle arkadan beline dolanarak ikili trabzan. Bir trabzanın önden beline dolanıyoruz. Bir sonraki trabzanın arkadan beline dolanarak sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Bakın önden olanlar öne doğru kabarık olacaklar. Arkadan olanlar ise arka tarafta kabarık olacaklar. Bu şekilde sırayı bir tamamlayalım. En son bakın arkadan beline dolandım. Bir tane daha böyle en baştaki trabzanımın da tepesine batarak kenardaki trabzanımın tepesine battım. Bakın bu şekilde tamamladım. 3 zincir çekerek örgünün ön yüzüne geçeceğim. Bakın bu şekilde önden beline dolandıklarımız öne doğru kabarık. Şimdi örgünün ön yüzünü çeviriyorum yeleğimin. Yine burada da bakın. Şimdi bir sıra daha lastik örgüyü yapacağım. Sonrasında bırakacağım. 3 zincirimi çektim. Bir üst sıraya geçtim. Bu benim ilk trabzanım. Sıradaki trabzanımı bakın öne doğru çıkık. Öne doğru kabarık ise önden beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanım ise bakın bir geride arkada onun arkadan beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki öne kabarık onun yine önden beline dolanıyorum. Bir sıra sonraki sıradaki ise arkaya doğru onun arkadan beline dolanıyorum. Önden olanın önden beline, arkadan olanın arkadan beline dolanarak ilerliyorum. Önden olanlar zaten böyle öne doğru kabarık olacaklar. Arkadan olanlar ise arkaya doğru kabarık. Böyle bu sırayı da tamamlayalım ve yeleğimizin örgüsünü bitirelim. Evet bakın yeleğimi bu şekilde tamamladım. Şöyle. Gece çekim olduğu için çok net belli olmayabilir. Mutlaka sizlere gündüz çekilmiş resimlerini ve videolarını da mutlaka yüklemesini yapacağım. Oradan daha da güzel görünecektir. Gece çekimi olduğu için çok güzel bir görüntü elde edemedim. Maalesef kusura bakmayın. Şimdi buradan sonra artık bağcık kısmını yapacağız. Bunun için sizler zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ben şöyle bükerek yapacağım. İpimi şöyle ikiye katlıyorum uzunca bir şekilde. Bu iki uç kısmını düğüm yapıyorum. Bir elime bu tarafını, bakın bir elime de tam bu tarafını alarak böyle bükmeye başlıyorum. Böyle çevirdikçe bakın böyle bükülmeye başladı. Böyle çevirelim. Evet bakın böyle bayağı bir bükme işlemini yaptım. Sonrasında şöyle bu uç kısmını alıyorum. Bu uç kısmıyla şöyle birleştiriyorum. Zaten kendiliğinden ipimiz bakın böyle şekil alacaktır. Şöyle bakın bu şekli aldı. Şimdi buradan sonra şu uç kısmından düğümleyelim. Şöyle ben bayağı bir uzun yapmışım. Bunu biraz kısaltacağım. Şöyle şu taraflardan düğümleyeyim.
düğüm yaptığım yerden böyle kestim. Bakın böyle bunun gibi bir tane daha yapacağız. Şöyle bunu ben geçirmeyi de sizlere göstereyim. Şöyle herhangi bir yerden geçirelim. O şekilde geçirmiş oldum bakın. Aynısından bir tane daha yapalım. Evet, yeleğimi tamamladım. Bakın bu şekilde. Modelimiz gerçekten çok güzel duruyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Şimdi yeleğimizi böyle bağcıklı yaptım ben bu sefer. Sizlere ölçü vermek istiyorum. Şöyle beden genişliğini ölçeceğim. 25 santim genişliğinde, uzunluğunu ölçelim. 31 santim uzunluğunda bir yelek örmüş olduk. Yeleğimiz bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Bu yeleğimizi 6 aydan 1,5 yaşa kadar olan bebekleriniz kullanabilir. Modelimiz bu şekilde, iç tarafı. Bir de şöyle açık halini sizlere göstereyim. Yeleğimiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İpimden kalan ip miktarı ise bu kadar bakın. Bunu söylemeyi unuttum sizlere. Bu kalan ipim bir yumaktan.